Allah alemi dünyada karışık yaratmıştır. İki avucunun hamurda karıştırmış, sonra bireyleri ondan ayrıştırmış. Avucunun birisinde olanlar diğerine dahil olmuştur. Her bir avuçta olanlar kardeşine katılmıştır. Böylece haller bilinmez olmuştur. Bu bağlamda bilginler çirkini temizden, temizi çirkinden ayıklamada derecelenmiştir. İşin sonu bu karışımdan kurtulmak ve her kısım kendi aleminde kalıncaya kadar iki avucun ayırt edilmesidir. Allah şöyle buyurur. Bu Allah'ın murdarı temizden ayırması ve murdarı birbiri üzerine toplayıp biriktirerek cehenneme atması içindir. Ayet-i kerimede. Kendisinde bu karışımdan bir şey kalıp ona sahip olarak ölen kişi kıyamet günü güven içindeki kimselerden birisi olarak diriltilmez. Geçen sohbetimizde anlattığımız mevzu ahlakımızdaki bozulmalar. Bu karışımı işte biz ne yapacağız? Bu dünya hayatında işte bu karışımları ayıracağız. Ayıklayacağız dedik ya. Ahlaken olgunlaşacağız ki tekamül olsun. Yükselme, derecelenme olsun ve kemalata erişelim. İşte bu karışımdaki kötü olan karışımları kendimizden ayırdığımız oranda o tekamülümüz, o yükselişimiz olacak ki Allah'a kulluğumuzu bilinçli bir şekilde ifa edebilmiş olalım. Bu devri daimimizi tamamlarsak, ahsani takvimliğimize doğru yolculuğumuzu, seyrimizi yaparsak ve bu cihet üzere, bu mahal üzere ölürsek kul olarak görevimizi ifa etmiş olmuş oluruz. Bizdeki mevcut potansiyeli açığa çıkarıp bu has, özel olan durumumuzu meydana getirmiş oluruz. Fakat insanların bir kısmı sözü edilen karışımdan hesapta, bir kısmı cehennemde kurtulur. Bakın bu karışımdan diyor hala bu dünya hayatında ayıklayamayan, kendindeki bu karışımda olan kötü halleri ayıklayamayan insan hesap günü kurtulacak bir kısmı. Dedik ya bir kısmı kabirde azap çekecek. Günahlarımızın affedilmesi için, temizlenmek için bir kabir azabı var. Kabir azabında temizlenemeyen hesap günü dirildiği zaman mahşer alanındaki duraklardan bahsettik. 55 durak. Her biri 1000 sene dedik. Onlara geleceğiz. 55.000 sene yapıyor. Oradaki eksiklik ve noksanlığımızda mahşer alanındaki o duraklarda aç susuz beklemek, aç susuz çıplak bir vaziyette beklemek suretiyle o karışımdan insan arınıyor, temizleniyor. Çünkü cennet safların gireceği yer. Saflaşmadan giriş yok. Bu dünya hayatında saflaşamadıysak, imanlıysak, öbür tarafta kabir azabından başlamak suretiyle kabirde saflaşma devam ediyor. Mahşer alanında dirilmekte, mahşer alanındaki duraklarda saflaşma devam ediyor. Orada da saflaşamayan kul cehennemdeki azaba düçar olarak orada saflaşıyor. Müslüman için geçerli bu. Cehennemde saflaşıyor. Artık kaç sene, kaç bin sene yanacaksa, ne kadar günahı varsa, saflaşması için ne kadar süre gerekiyorsa orada saflaştıktan sonra, o saf hale geldikten sonra cennete geçiş yapıyor. Bu karışımlarımızdan, bu kötü karışımlardan ayıklanma bu şekilde oluyor. Onun için uyanın diyor ehlullah. Bu karışımlarınızı bu dünya hayatındayken temizleyin. Temizlenmeyi kabire bırakmayın. Temizlenmeyi mahşer alanına bırakmayın. Temizlenmeyi cehenneme bırakmayın. Bu dünya hayatındayken temizlenmeye gayret edin. Söz konusu kimseler şefaat ehli olanlardır. Kurtulduğunda ise oradan çıkartılırlar. Cehennemden çıkışı kastediyor. Kurtulduğunda bu karışımdan oradan çıkarlar. Söz konusu kimseler şefaat ehli olanlardır. Geçen sohbetimizde bahsettik. Allahu Teala belli bir seneden sonra şefaat etme yetkisini Peygamber Efendimiz'e verip de tüm Müslümanların şefaat ettiği durum. Bu dünyada iki kabzadan birinden ayrışanlar ise ahiret hayatında kendi hakikatiyle kabrinden nimete veya ateş azaba ulaşır. Çünkü o karışımdan arınmıştır. İşte bu alemin varlık gayesidir. Bu iki avuç hakkın kendinde sahip olduğu bir niteliğe dönen iki hakikattir. Bu nedenle şöyle dedik. Cehennem ehli onu azap edici, cennet ehli ise nimet verici olarak görür. Bu çok değerli bir sırdır. Umulur ki sen de bu müşahade esnasında ahirette onu öğrenirsin. Muhakkikler ise söz konusu sırra bu dünyada ulaşırlar. İnşallah o muhakkiklerden oluruz da bu dünyada ulaşırız. Öbür ahirette bu sırrı öğrenmeye kalmayız. Ulvi ve süfli alemler bunların insandaki benzerleri.
demiş. Burada ulû ve süflü alemlere giriyor. İnsandaki benzerlere. O konuyu daha sonra gireriz. O biraz karışık bir konu. Orayı geçiyorum. Ben kalpleri hasta yarattım ancak beni anmakla mutmain olur. Evet. Temizlenir. Bu söylediğin cümleye gidiyordu aslında. evet. Yani bu dünyada temizlenin. Burada hani arş neye tekamül ediyor insanda? Arş bedendir diyor. Kürsü nefistir. Beyt-i mamur kalptir. Yani o alemdeki şeylerin insan vücudunda karşılık geldiği şeyleri sayıyor ki onları daha sonra geçelim inşallah o konulara. Cansız varlıkların yaratılması. Cansız varlıklar, bitkiler ve hayvanlar gibi türeyenlerin, buna müvelledat deniliyor, yaratılışı bizim saydığımız dünya senelerinden 71.000 senenin tamamlanmasıyla sona erdi. Şimdi Muhittin İbn Arabi Hazretleri bu alemin yaratılışına başladı. Cansız varlıkların yaratılması. Önce kısaca beşeri cisimlerin yaratılışı, doğal alemin ömrü. Oradan girelim şimdi. Doğal alemin ömrü. Bilmelisin ki Allah seni desteklesin. Zamanla sınırlanmış ve mekanla kuşatılmış doğal alemin ömründen dünyada bilinen senelerden 71.000 sene geçmiştir diyor. 71.000 sene. Bu süre bu isminin günlerinden başka günlerde 11 gün, Miraçlar sahibinin günlerinde ise bir gün ve ikinci günün 5'te 2'si kadar bir süredir. Bu günler arasında derecelenme vardır. Allah şöyle buyurmuştur. Süresi 50.000 sene olan bir günde. Başka bir ayette ise şöyle buyurmuştur. Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan 50.000 senedir. Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan 50.000 senedir. Yani dünya hayatı senesiyle 50.000 sene Allah nezdinde Rabbinin katında bir gündür diyor. Bu bağlamda günlerin en küçüğü kuşatıcı feleğin hareketinin belirlediği gündür ki bugün de gece ve gündüz ortaya çıkar. Yani bildiğimiz günü kastediyor. Araplara göre en küçük gün ki odur, en büyük feleğe aittir. Şimdi hepsini tamamen okumayacağım. Kısa kısa bilmemiz gereken yerlerden geçiyorum. Burada 28 gün olmasını, günlerin 28 günde bir ay atmasını dile getirmiş. Aylardan yılların oluşması, 12 aydan yılların oluşması, bu bildiğimiz mevzular. Kalem ve levhanın yaratılışı. Bilmelisin ki Allahu Teala kalem ve levhayı yaratıp onları akıl ve ruh diye isimlendirdiğinde ruha iki nitelik vermiştir. Bilme niteliği ve eylem niteliği. Aklı da ona öğretici ve bilgi verici yapmıştır. Bu verme bir konuşma olmaksızın bıçağın suretinden kesmeyi algıladığın gibi görür görmez meydana gelen vermedir. Allah nefsin dışında bir cevher yaratmıştır ki o zikredilen ruhtur. Allah onu Heba diye isimlendirmiştir. Onun bu adını Ali bin Ebu Talib'in sözlerinden aktardık. Heba'ya gelince o da Arapçada zikredilmiş bir kelimedir. Allah Teala şöyle buyurur. O saçılmış heba idi. Saçılmış heba idi. Ali bin Ebu Talib de bu cevherin bütün doğal suretlere yayıldığını ve hiçbir suretin ondan mahrum kalmadığını, çünkü her suret onun içindedir, gördüğünde onu heba diye isimlendirmiştir. Söz konusu heba her surette kendi hakikatiyle bulunur. Bölünmez, parçalanmaz ve eksiklikle nitelenmez. Bu heba denilen şey. Her bir surette kendi hakikatiyle tamamen bulunur. Bilakis o bütün beyaz şeylerde zatı ve hakikatiyle bulunan beyaz gibidir. Beyazlık nasıl? Her şeyde bulunan beyazlıktır. Beyazlık bölünür, parçalanır bir şey değildir. Beyaz diye tarif ederken. Ona örnekleme veriyor. Şöyle denilemez. Şu beyazda meydana geldiği ölçüde bir miktar beyazlıktan eksilmiştir denilemez. İşte bu cevherin durumu böyledir. Ruh ve heba arasındaki 4 mertebe. Allah iki nitelikle nitelenmiş, ilim ve amel bu ruh ile heba arasında 4 mertebe belirlemiş. Her mertebeyi 4 melek için menzil yapmıştır. Bakın 4'lerin gene ehemmiyeti burada da geliyor. Bu melekleri en yüce mertebeden aşağıların aşağısına kadar Allah'ın var ettiği şeylerin üzerine yöneticiler olarak görevlendirmiştir. Allah o meleklerden her birisine alemde uygulamak istediği şeyin bilgisini vermiştir. Bu 4 meleğe. Allah'ın bu meleklerin bilgisi ve yönetiminin ilgili olduğu şeylerden dışta
yarattığı ilk varlık tüm cisimdir. O cisimde açmış olduğu ilk şekil ise en üstün şekil olduğu için dairesel şekildir. Bakın ilk yaratılan şekil dairedir diyor. En üstün şekil dairedir. Bu bilgiye de ulaşmış oluyoruz burada. Sonra hak yaratma ve meydana getirme fiiliyle yapımı tamamlamaya tenezzül etmiş, bütün yaratıklarını bu meleklerin memleketi haline getirmiş, dünya ve ahirette onların işlerini bu meleklere havale etmiş, onları emrettiği işlerde kendisine isyan etmekten korumuştur. Bu bağlamda Allah melekleri emredilen işlerde isyan etmeyip emredilen şeyi yaptıklarını bize ayet-i kerimede bildirmiştir. Şimdi buradan cansız varlıkların yaratılmasına geçiyor. Allahu Teala bu melekleri de yarattı. Şimdi cansızları yarattı. Allah alemi 6 günde yarattı mevzusunu izah ediyor burada. Cansız varlıklar, bitkiler ve hayvanlar gibi türeyenlerin yaratılışı bizim saydığımız dünya senelerinden 71.000 senenin tamamlanmasıyla sona erdi. Yani bu cansız varlıkların yaratılışı 71.000 sene sürmüş. Bak, ilk önce cansızlar yaratıldı. Bu alemde kainat yaratıldı. 71.000 sene bu cansızlar yaratıldı. Önce cansızlar yaratıldı. Yaratılış sırasında ilk alemde dünya yaratıldı diyelim. Alem, kainat yaratıldı meleklerden sonra. 71.000 senede bu cansızların yaratılması, bu gezegenlerin yaratılması sürüyor. Dağların, taşların vesaire. Ve Allah alemi hikmetine göre düzenledi. Bütün bu sürede Allah yarattığı ilk varlıktan sonuncuya kadar, ki o canlıdır, hiçbir şeyin yaratılışında iki elini bir araya getirmedi. Bakın, Allah iki elini tek bir şekilde bir araya getirdi insanı yaratırken. İnsanı yaratılışa kadar, bakın şimdi sırasıyla verecek. Önce cansızlar, sonra nebatat, sonra hayvanatı, sonra insanı yaratacak. Burada hep tek eliyle yarattı diyor. Yani buradaki tek elinden kastı teşbih. Celal ve cemal özelliğiyle yaratması insana mahsus. İki eli dediği bu. Allahu Teala'nın iki elini kullandığı. Hamurunu iki eliyle yoğurdu. Yani tüm özellikleri verdi. Allahu Teala kendinde bulunan, Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı denilen hakikat işte bu. İki eliyle yaratmasından kaynaklanıyor. Bunları diyor tek eliyle yarattı. İki elini bir araya getirmedi. Allah'ın yaratılışında iki elini birleştirdiği yegane varlık insandır ki o da topraktan yaratılmış bu bedensel yaratılıştır. İnsanın dışındaki her şeyi ya ilahi bir emir vasıtasıyla ya da tek eliyle yaratmıştır. Ya emretti emriyle ya da tek eliyle yarattı. Allah şöyle buyurur. Biz bir şeyi var etmek istediğimizde ona sözümüz ol olur ve o da hemen oluverir. Kün emri ol. İşte bu ilahi emirden yaratmadır. Bu yaratma ilahi emirden yaratmadır. Bu rivayette şöyle bildirilmiştir. Allah adın cennetini eliyle yaratmıştır. Bakın, bazı şeyleri Allah emriyle yaratıyor. Ol emriyle. Bazı şeyleri ise eliyle yaratmış. Adın cenneti de bu eliyle yarattıklarından. Adın cenneti. 8 cennetten biri adın cenneti. Tevrat'ı eliyle yazmış. Tuğba ağacını eliyle dikmiştir. Allah Adem'i, ki o insandır, iki eliyle yaratmış ve iblise karşı Adem'in üstünlüğüne dikkat çekmek üzere şöyle buyurmuştur. İki elimle yarattığıma secde etmekte seni alıkoyan nedir? Ayet-i kerimede. İki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir?